Fen örgü dünyasına hoş geldiniz. Yeni bir model anlatımıyla tekrar sizlerle birlikteyim. Orta kalınlıkta ip kullanıyorum. 3 numaralı şiş ile model anlatımını yapıyorum. Modelim istenilen sayılarda başlanılabilir. Sayı gerektirmeyen bir örnek. Ben 16 ilmeğimi şişime attım. Örgüme başlıyorum. Önce örgümün ön yüzündeyim. Bir sıra ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerife'nin-örgü-dünyası.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıra boyunca önce ilmeklerimi düz olarak örüyorum ve ilk sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka tarafındayım ve ikinci sırasındayım. Bu defa ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Boyunluk, şapka, bebek örgüleri, erkek örgüleri hiç fark etmez. Her türlü örgüye uyum sağlayacak bir örnek. Örgümü arka yüzden de ters örerek tamamladıktan sonra tekrar ön yüze geçtiğim zaman örgümün 3. sırasındayım. Önce kenar ilmeğini alıyorum. Burada ilmeğin içerisine değil bir alt sırasına batıyorum ve bir alt sırasından yeni bir ilmek çıkartıyorum. Sonra ilmeğin kendisini örmeden atlatıyorum. Tekrar bakın, ilmeğimin içerisine değil bir alt boşluğuna batıyorum ve buradan yeni bir ilmek çıkartıyorum. Sonra ilmeğimin kendisini örmeden alıyorum. Bu şekilde sıra boyunca devam ediyoruz. Örgünün ön yüzünde ve 3. sırasındayım. İlmeğimin içerisine değil bir alt sırasına batıyorum ve buradan yeni bir ilmek alıyorum. İlmeğimin kendisini örmeden atlatıyorum. Bu sırada ilmek sayısı 2 katına çıkacak. Bir alt sırasından yeni bir ilmek alıyorum. Sonra ilmeğin kendisini örmeden atlatıyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Örgümün tekrar arka tarafına geçtim ve 4. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu sırada bir önceki sırada örmeden atlattığımız ilmeğin önde olması gerekiyor. 2 ilmeğimi şu şekilde göstereyim. 2 ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Burada ilmeklerimi şu şekilde ayırdığımız zaman ikişerli gruplar haline kendi arasında ayrılıyor. Bunları ikişerli olarak düz örüyoruz ve tekrar eski sayısına geri getirmiş oluyoruz. Bakın, önde örmeden atlattığım ilmeğim olacak. 2 ilmeği bu şekilde düz örerek topluyoruz. Sıra boyunca ilmeklerimizi düz örüyoruz. Aynı zamanda ikişerli olarak ilmeklerimizi birlikte ördüğümüz için eski sayısına geri getirmiş oluyoruz. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman başlangıçtaki işlemleri tekrarlamam gerekiyor. Sıra boyunca ilmeklerimi düz örüyorum. Bu sırada ilmek alış şekliniz benimki gibi olursa ön taraftan girerek düz örerseniz ilmekleriniz daha belirgin, daha düzgün duracaktır. O yüzden ilmek alış şekliniz aynı benim gibi böyle önden girerek olmalı. Sıra boyunca ön yüzden ilmeklerimi düz olarak örerek tamamladım. Şimdi örgümün tekrar arka tarafına geçtiğim zaman
ilmeklerimi bu defa ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman kenara ilmeklerine herhangi bir işlem yapmıyorum. Örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğin içerisine değil, bir alt sırasına batıyorum ve bir alt sırasından yeni bir ilmek alıyorum. İlmeğin kendisini de örmeden şişime atlatıyorum. Bütün ilmekleri aynı işlemi yapıyoruz. Bir alt sırasından yeni bir ilmek alıyoruz. İlmeğin kendisini örmeden atlatıyoruz. Bu işlemi örgümüzün ön yüzünde yapıyoruz. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Dediğim gibi kenar ilmeklerin herhangi bir işlem yapmıyoruz. Onları sadece tek başına örerek alıyoruz. Aynı şekilde bakın kenar ilmeğini örmeden aldım. Ama sonrasındaki ilmeklerimi 2 tane olarak artırdığım için, yani bir ilmek 2 taneye çıktığı için ikişerli olarak bunları düz ördüğüm yerde topluyorum. Bakın hepsini çift çift örüyorum. 2 ilmeği bir defa da düz örerek topluyorum. Kenar ilmeği ile örgümü tamamlamış oldum. Bu şekilde devam ederek gidecek. Örgüm ilerlediği zaman bu şekilde görünüyor. Başlangıcında sadece bir sıra haroşa ördüm ve lastik kullanmadım. Lastik siz de kullanabileceğiniz bir örnek. Sadece başlangıcında bir diş haroşa örmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde iri kabartmaları olan, boyutlu görünen bir örnek. Çok amaçlı olarak her türlü örgüye uygulayabilirsiniz. Burası da örgümün arka yüzü. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.